Merhabalar. Bugün daha vakitli, daha kontrollü bir şey döküp saçmadan şükürler olsun bağlandık. Aslında çok önemli, inanılmaz ciddi bir konu, histamin intoleransı, histamine dair bilgiler. Pardon. Ve ben takviye zirvesinde inşallah vakti zamanı ayarlayabilir Melek Hanım'la, Melek Vuslat Özdoğan'la histamin anlatırken tanıştım. Evet, isteğini hemen kabul edeyim. Süremiz sınırlı, çok yoruluyor, çok yoğun çalışıyor Melek. Hane bilgilerinden aktarsın çok istedim. Sağ olsun beni kırmadı. Sizler de histamin nedir, ne değildir hep bahsediliyor. Histamini en güzel anlatan doktor. Hoş geldin. Merhaba. Şöyle ben Nasılsın? yorumları kapatayım. Çok iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Çok istiyordum. İlk kongrede seni dinledim. Tamam mı Melekçim diyorum. O heyecanı ve içtenliği, hani benim nefesteki duyduğum o coşkuyu görünce Allah'ım dedim, ben hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani o bütün akciğerde kaplı bir anda nefes bitebilir. Tek nefes kadar hayatta aslında hani o anafilaksinin başrol oyuncusu. Herkes dinlemeli dedim. O yüzden kırmadın. Teşekkür ederim. Bu yoğun temponun içinde beni kabul ettin. Bu arada direkt sizin alanla zaten. Mesela ben en çok histamin deyince insanlar ürtiker alerji gibi algılıyorlar biliyorsunuz hocam ve şey yapıyorlar. Kaşıntı, Böyle antihistaminikler. bir alan gibi geliyor. Ama yaptığınız iş sizin işle aslında dört dörtlük alakalı. Çünkü göğüs hastalıklarının, göğüs cerrahinin, nefesin çok merkezi noktası. Çünkü mesela alerjik astımlar, sorunlar, akciğer hastalıklarının çoğu aslında histaminle çok derinden bağlantılı. Çünkü histamin molekülü akciğerimizde bolca. Bolca. Bir de şey mesela entübasyon sonrası. Şimdi biz apse boşaltıyoruz. Ameliyatlardan sonra şimdi atıyorum kistidetik yapıyoruz. Çeşitli akciğer enfeksiyonlarında da ya da oradaki uyguladığımız cerrahi dahi mast hücresi deşarjına bakıyoruz. Solunumda bir anjiyoödem çıktığında hemen prednolleyip uyandığında bir 250 daha yapın şeklinde, hani bu uyandırmada zaten bunlara çok hakim olmak zorunda kalıyoruz. Yani Kesinlikle. bu bakımdan beni böyle anlayan, ne demek istediğimi böyle sen anlat. Evet işte ben bunu diyorum falan, böyle bir hoştum yani. Burada özellikle mesela sesimi de açayım. Şeyden bahsetmeye çalışıyorsunuz. Çok kişi aslında histamin nedir, ne değildir çok bilmiyor. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Bu konu son zamanlarda popülerleşen ama aslında 20-30 senedir bilim camiasında çalışmaları olan bir konu. Yani hani ve hatta son zamanlarda popülerleşmesinin nedeni de şu: sandığı gibi fonksiyonel tıp ya da alternatif tıp değil. Çünkü artık bu histamin konusuna ilaç firmaları el attı. Hani antihistaminikler artık MS için ilaç histamine yönelik üretmeye çalışıyorlar. Evet. Alerjik astımı mast hücrelerini daha farklı nasıl stabilize ederek bakmaya çalışıyorlar. Ya da otoimmün hastalıklarda artık histamin stabilize edici ilaçlar bulmaya çalışıyor. Şimdi ilaç firmaları artık bunu fark edip hani bu artık hazine kaynağa inmek değil, buna bir yön vermeye başlayınca gerek modern tıpta gerek birazcık alternatif fonksiyonel tıpta da bir tık daha alevlenmeye başladı. Son 6-7 bütüncül bakışta. olmaya başladı ki daha da olacak. Ya çünkü bu hep vardı. Ben mesela neden diyorum, ben 10 yıldır histamin konusuyla alakalı araştırma yapıp çalışıyorum. Şimdi son 2-3 yıldır çok konuşuluyor yani insanlar hani bu da işte ya bu popüler değil. Popülerdi aslında. Yeni bir şey değil bu. Aynen öyle. Sadece şunu fark etmeye başladı insanlar. Bence bunun da pandeminin ve şeylerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı enfeksiyonlar ya da başka şeyler geçse de bir şeyler düzelmediğin farkına varınca altında başka şeyler deşince histamin daha popüler olmaya başladı. Aynen. Tetiği neyin çektiği önemli değil ama bir şey çekiyor. Aynen. Zaten olay şu. Ben mesela histamin aslında vücudumuzda bir biyolojik amin. Yani vücudumuzun kendisi bunu sentezliyor. Sadece buradaki
bu sentez ve gidişatla alakalı. Hepimizde şu anda her saniye histamin sentezleniyor. Ben elimi buraya vurdum, vücut orada histamin sentezlemeye başlıyor. Enfeksiyonda, acil durumda, cilt bariyerinizde, akciğer bariyerinde. Bu aslında vücudunuzun doğal bir bağışıklık mekanizması. Sizi hayatta tutan bir şey. Sıkıntı bunun fazla sentezlenmesi, vücudunuzda fazla olması, yıkılamaması, vücudunuzun bunu artık fazla yanıt vermeye başlaması. Yani ben bunu hep hastalara şunu söylüyorum. 2 senaryo düşünün. Bir, taşan bir kova düşünün. Kovanıza dolduran bir sürü etken var. O histamin kovası. Evet. Kova sorun yaşıyorsunuz aslında. Bir de terazi dengesi gibi düşünün. Yani o bir tarafında bir kova var. Diğer tarafında da o kovayı boşaltan başka bir kova var, dengeye getiren. Enzimleri var. Aynen. O terazi dengesi bozulduğu için bu sorunları yaşıyorsunuz. Yoksa hepimizin gün içinde binlerce kez histamin reaksiyonu dönüyor. Hepimizin vücudunda dönüyor. Bu doğal bir süreç. Sıkıntı vücudun bunu parçalayamaması, sıkıntı vücudun bunu fazla sentezlemesi ya da dışarıdan fazla almamız. Mantık bu aslında. Ya efüzyonda da aslında bizim mesela viseral pleura sentezler parietal pleuradan, porlardan emilir. Her gün 50 mililitredir. Hasta 3 gün şöyle biraz kaykılıp fazla çalışmasın, pat sıvı birikir. Kalp yetmezlik olsun, pat 2 viseral pleura, parietal pleura arasında sıvı birikir. Akciğerinde sıvı varmış. Hani beni ilgilendiren kısmı, ya bakın hani çok dengeler var. Hani bunu şimdi diyorum ya, senin anlattığın şekliyle böyle daha çok algılanıp daha çok gündemde olması çok güzel bir şey. Çünkü insanlar anlamak zorunda artık, hani çok ince ayarlarla çalışıyoruz ya aslında. Şöyle bir şey var, mesela şu anda kitabı yazıyorum ya. Şimdi kitapta diyet kısmını, özellikle diyet kısmı yazmak mesela bir kitapta beni çok yordu. Neden yordu? İnsanların anlayabileceği şekilde, ama anlayabileceğin de öte. İnsanları korkutmayacak şekilde bir şeyleri yazmak çok zor. Histaminden bahsettiğimiz anda herkes bir anda korkmaya başlıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim falan diye. Hani böyle, ben hep şunu söylüyorum. Çünkü ben hep şunu bahsediyorum. Son zamanlarda bunu çok düşündüğüm için. Tıp fakültesinde hani bir ilk hastalıkları öğrenirken her hastalığı okuduğumuzda ben bu hastalığım derdik ya. Şurada bir lenf nodum vardır hala. Ben lenfoma oldum diye Levent hocam anlattı lenfomaları. Hala durur o lenf nodu. Hani her hastalığı dinlediğinde her tıp fakültesi öğrencisi şunu yaşar. Ben bu hasta mıyım? Ben kanser miyim? Ben şöyle miyim diye. Bunu günümüz sosyal camiasında da çok sık yaşıyoruz. Ben bunu çok son zamanlarda yaşanana çok benzetiyorum. Bizim o tıp fakültesi yaşadığımız herkes bir Instagram postunu okuduğunda ya da bir şeyi okuduğunda bende bu mu var? Ben böyle miyim? Ben şöyle miyim? Şimdi bunların olmadığını, insanları korkutmadan bilgilendirme yapmak gerçekten çok zor artık günümüzde. Bu histamin konusu da çok ayrıntılı dinlemenizi istiyorum. Öncelikle histamin intoleransı diye genel bir isim kullanıyoruz. Ama histamin intoleransı dediğimiz o ağır tablo, o ağır gümbür gümbür gelen tablo sadece %1 oranında. Yani her 100 kişiden birinde ancak görülüyor. Hatta bazen bu rakamlar 500'de 1 yani hani. Yani 500 kişiden düşün. Bizim toplumda histamin intoleransı diye tedavi ettiğimiz birçok durum aslında sadece dönemsel histamin fazlalaşması. Yani kişi susuz kaldığı için, işte nefesine dikkat etmediği için, yaşam tarzına bir enfeksiyondan dolayı, bir yükten dolayı, ağır metalden dolayı dönemsel bir histamin fazlalığı. Bu olay çok kolay tedavi edilebiliyor. Eğer kişide genetik defekt yoksa, genetik sorunlar yoksa, çok kolaydan kastım ağırlığına göre tabii ki tablonun değişebilir, ama bunlar sorunu bulduktan sonra, sorunu çözünce tedavi edilebilen histamin fazlalığı durumları. Aynen. Metabolik yüke göre. Gerçek anlamda histamin intoleransı dediğimiz olay, bu kişinin zaten hayat boyu diyet yapması gerekiyor. Hayat boyu bir şeylere dikkat etmesi gerekiyor, ama bu oran sandığımız kadar çok değil. Çünkü bana bazen benim yazdıklarımı da okuyarak birileri geliyor. Bende histamin intoleransı var mı? Histamin şuyu var mı diye. Diyorum ki sizde histamin fazlalığı var. Biz buna yapacağız, odaklanacağız. Ama bu histamin düşecek. Düzelecek, hallederiz diyorum yani. Şey olarak da diyet yaparsanız da kök nedenlere, yaşam tarzına dikkat ederseniz düşecek diyorum. Ama şu da var, mesela bazen hastalar geliyor, işte şimdi birazdan hızlıca bir anlatacağım. Histamini parçalayan enzimleri genetik defekt oluyor. Genetik bazı hastalıkları oluyor. Farklı sorunlar oluyor. Otoimmün yanıt yoğun oluyor. Ben diyorum ki bakın,
bu kadar katı olmasa da sizin hayatınız boyunca diyete dikkat etmeniz şart açıklaması yapıyorum. Çünkü bu tarz semptomlarda histaminin toleransının belirtisi olan, şimdi birkaç tane de sayacağım semptomlar, ağır ve ileri hastalarda hayat boyu diyete, yaşam tarzı dikkat etmek gerekiyor. Ama bir müddet sonra, açık konuşmak gerekirse, bu onlar için çok kolay bir şey yapıyor. Şimdi biz histamin dediğimiz molekül böyle fazlalaştığında neyle karşılaşıyoruz işte? Şimdi toplumda gördüğümüz en sık karşılaştığımız cilt benzeri semptomlar işte ürtikerler, alerjiler, kızarıklıklar, akneler, egzamalar, rozaseyalar. Bunlar histaminin ciltte verdiği alarm yanıtları. İşte akciğerde verdikleri nefes darlıkları. Alarmları. Aynen. Akciğerle verdiği nefes darlığı yaşıyor bu hastalar. Nefes kalitesi kötü olduğunu fark ediyor. Efor kapasiteleri bozuluyor. Göğüs ağrıları, ritim bozuklukları kalpte yaşayabiliyorlar. Çünkü histamin kalp ritim dengesini de dengeleyen bir molekül, uyarabilen. Bağırsak sorunları yaşıyorlar. Özellikle ishal eden, gaz ve şişkinlik ve ishal beraber olan kişilerde histamin yanıtı çok yoğun olabiliyor. Bu kişiler aynı zamanda beyin sisi, odaklanma sorunları, kronik kas ağrıları, eklem ağrıları yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda bir de vücutta inflamatuar ağrılar vesaire. Bunlar en temel, en sık karşılaşılan semptomlar. Ama altını deştikçe, hani burada yayına sığmayacak kadar işte Instagram'da postlar falan var bunlar. Evet. Anlattığın. Yarım histaminle bağlantılı. Gastrit bile, mide sorunları bile histaminle bağlantılı. Çünkü mide asidinizi salgılayan moleküllerden birisi histamin. Özellikle hasta diyor, yemek yiyorum, çok sağlıklı bir şeydi. Ama yemekten sonra burnum aktı, midem ağrıdı. Gastrit yok diyor ama endoskopi yapıldı, mide gastrit çıkmadı. Çünkü mide enzimlerini salgılayan gastrit mekanizmalardan birisi aynı zamanda histamin. Orada vücut onu salgılarken histamin sentezini arttırıyor. O da işte bazı burun akıntısı gibi, mide sorunları gibi semptomlar verebiliyor. Histamin kovası doluysa ve taşırıyorsak işte o kovayı. Yani burada birçok mekanizma var aslında histaminin semptomu. Ve histamin artık işte son zamanlarda popülerleşmesinin nedeni hastalıklarla alakalı da bağlantısı bulundu. Şimdi şu ana kadar, bundan 10 sene önceye kadar histaminlerle sadece temel işte alerjik astım gibi, ürtiker gibi, egzama gibi, rozosea gibi temel cilt hastalıkları, antihistamin genelde ve hastalıklarla bağlantısını koruyorlar, değil mi? Bununla alakalı geç çalışmaları da vardı. Diyor ki mesela 30 tane egzamalı kişi 12 hafta boyunca histamin diyeti yapılmış. 12 haftanın sonunda hiçbir egzama şikayetleri kalmamış. Al sana bilimsel ispat işte. Yani şeyler. Beslenmeyle ilgili kanıtları. Beslenme çalışması çok var ama son zamanlarda bu olayın artık sadece cilt sorunları işte gibi değil. Otoimmün hastalıklar, özellikle yoğun enfeksiyon sorunlar, ciddi bağırsak sorunlarıyla, inflamasyon tetikleyici, kesinlikle bağlantısı olduğu fark ettikten sonra zaten ya bu iş bu kadar basit değil ya, biz sadece cilde milde odaklanıyoruz ama bu olay gümbür gümbür gidecek gibi deyip buna göre yönelik. Bu açık konuşmak gerekirse suplement camiasında mutlu eden bir olay. Çünkü buna yönelik suplementler de var. İlaç camiasını mutlu eden de bir olay. Çünkü ilaç üretebiliyorlar bu konuya karşı. Yani o kadar popülerleşmeye başladı aslında. Bunu net söyleyebilirim. Şimdi burada histamini parçalayan 2 tane enzim var vücudumuzda. Birisi DAO enzimi, diaminoxidase. Aslında küçük küçük bazı enzimler de var ama %99 işi yapan 2 enzimden size. DAO enzimi eğer sizde genetik olarak defekteyse ya da başka nedenlerden dolayı kronik ilaç kullanımına bağlı azaldıysa, mesela antiaritmik kalp ilaçları, birçok antihistamin süre kullanılması, anti-inflamatuar ilaçlar, o deli gibi yuttuğumuz hap ağrı kesiciler, hepsi onu azaltıyor. Düşürüyor vücuttaki kendini. Yani mekanizmayı oturtun. Terazinin bir tarafında histamin var, bir tarafında DAO var. Şimdi DAO vücudumdaki majör histamini parçalayan, ortadan kaldıran, vücuttan uzaklaştıran, sizde o histaminin semptom yapmasını önleyen bir enzim. Bu enzim terazide dengedeyse histamininizle beraber hiçbir şey yok. Hayat günlük mutlu mesut. Ama DAO azaldı, terazide aşağı indi. Histamin ne olacak? Yetersizleşmeye başlayacak. Burada DAO'yu da azaltan ilaçlar var işte. Mesela kalp ilaçlarının çoğu, tansiyon ilaçlarının çoğu. Bakın burada şunları da yanlış anlamayın. Bazen bunları dedikçe insanlar kafasına göre ilaç bırakıyor. Bunu yapın demiyoruz. Sadece yaşam tarzınızda bazı şeyleri kurtulabilirsiniz. Mesela bu ritim, işte birazdan şimdi nefes konusuna gireceğim histaminle. Mucize zaten birçok konuda. Arkasından mesela birçok antihistaminik alerji ilaçlarınızın sizin vücudunuzda uzun süre kullanılması da DAO'yu azaltıyor. Birçok
sorun DAO'yu azaltabiliyor. Ya da şöyle düşünün mekazma. Vücutta bir histamin üreten bir enfeksiyon var. Sürekli histamin pompalatıyor. Çünkü histamin alarm durumu. DAO da çok kullanılıyor vücutta. Arz talep meselesi gibi. O yüzden de Aynen. vücutta yoğun bir enfeksiyon varlığında da bu terazi daha azalarak gidiyor. Kronik enfeksiyonlarda, kronik bağırsak, kronik viral enfeksiyonlarda vesaire. Bu tarz durumlarda malum hastalıkta. daha azaldıkça doğal olarak vücudun net bir şekilde histamin yanıtı artmaya başlıyor. Şimdi şurada ikinci bir konuya da dikkat etmemiz lazım. Vücudunuzda işte DAO'yu azaltan nedenleri ortadan kaldırırsanız, histamin yükünüzde, DAO'nuzda terazide dengedeyse bunun tedavisi kolay. Ama bazı insanlarda DAO'nuz genetik olarak defekli. Bazı insanlarda defekt olmasa da genetik olarak kapasitesi genetik olarak az çalışıyor. Bakın iki olay var. Bir genetik defekt var. Bunda hiç çalışmıyor. Bu insan hayatı boyunca aslında DAO'ya muhtaç. Diğerisi ise çalışıyor ama %100 kapasiteli değil de Verimli %60 değil. kapasiteyle çalışıyor. Yani orada da diyor ki sen bana birazcık dışarıdan histamin de verirsen tolere ederim de 100 üzerinden 60 puan ver yani. Anlaşalım. Sen de 50-50 anlaşalım. tamam sen diyor. Şimdi bu hastaların da tedavisi bir tık daha kolay. Çünkü genel hatlarıyla sağlıklı yaşama dikkat ederlerse olay gene kolay. Yani mesela ben DAO'su genetik defekti insanlardan biriyim. Yani o kapasitesi az çalışanlardan biriyim. %60, %50. Ben histamin, bu yüzden histamine bu kadar meraklıyım. Belli bir seviyede tüketirsem gıdaları ve yaşam tarzı hiçbir sıkıntı yok. Ama ucunu açtığım anda hemen burun akıntıları, geniz akıntıları, vücut kaşıntıları, akneler, egzamalar, hello deyip el sallamaya başlıyor bana. Hani, hatırlatıyor her durumda. Yani bana hayatıma aşırı kısıtlı gitmiyorum. Gene hayatımı yaşıyorum. Ama dengeli beslenmek zorundayım. Çünkü diyor ki bana yok diyor yani sen öyle her abur cuburları, kötü beslenmeleri yapamazsın diyor yani. Ben senin bu kadar talebini karşılayamam. Ben o kadar değilim diyor adeta. İşte buna çok dikkat etmeniz lazım. İşte hangi kısımdasınız? Yani histamin neyden karşılaşıyor? DAO'nuz belli bir nedenden dolayı mı düşük? DAO'nuz genetik bir düşük ya da DAO'nuz belli bir seviyede az mı çalışıyor? Özellikle çocukluk çağından itibaren alerji sorunu yaşayan kişilerde genelde DAO ya genetik defekli ya da belli bir kapasitede çalışıyor. Aklınızda bulunsun. Hani diyor ya mesela hayat kalitemi bozacak şekilde değil ama ben 6-7 yaşından beri sürekli alerjiyle uğraşırım. Ara ara egzamalarım, ara ara aknelerim. Bir yerlerden semptom verir. Gibi. Genelde bu genetik defektler ve şeyler kendini çocuk çağından itibaren bir semptom veriyor ama hayat kaliteni belki çok ciddi derecede bozmadığı için insanların dikkatini çekmiyor. İkinci konuysa bir MTRF gen mutasyonları vesaire işte histamin N-metil transferaz enzimi parçalıyor. Histamin N-metil transferaz enzimi beyinde parçalayan ve aynı zamanda kanda da belli bir kısmını parçalayan ve histaminin hücreden böyle bağlıyor histamin böyle vücuda bağlanmış hücrede. Buradan bunu kopartıp ayrılmasını sağlayan molekül. Yani metilasyon bozuklukları, B12, folik asit, B6 eksiklikleri, magnezyum, çinko, magnezyum eksiklikleri de yani metilasyonu bozan, metil dönerini harcayan her türlü sorun aslında aynı şekilde bir histamin sorununa neden olabiliyor. Mesela ağır metal yükünüz fazla, toksin yükü fazla, vücutta metilasyon döngüsü çok çalışıyor. Vücut toksinlerle bunu temizlemek için uğraşıyor. Histamin parçalayan şey yok. Zaten ağır metalin, toksinin ya da virüsün kendisi histamin sentezleniyor. Düşünsene bir. Hem fazla sentezlettiriyor histamini hem de histamini temizleyen enzimi başını bağlıyor yani. Hani onun meşgul ediyor. Yani tutulacak yanı yok. Aynen. İşte bu tarz durumlar histamin intoleransına geçici yani histamin intolerans demeyelim aslında. Histamin fazlalığına neden oluyor. Yani fazlalık semptomlarının şikayet oluşturmasına neden oluyor diyebiliriz. Yani bu aslında dört dörtlük bir histamin intoleransı değil. Şimdi biz insanların... Sinyal verme. Sinyal sisteminin çalışması. Hırsız girdi, polis çağır, önlemini al, koruma getir. Çünkü histamin intoleransını biz bu kelimeyle ben de kullanıyorum. Biz mesela ama bakın mesela kongrede bunu açıklarken uzun bir saat boyunca tıbbi terimlerle açıklıyorum. Orada bazen
diyetisyen doktor arkadaşlarım bile kafası karışabiliyor. O yüzden biz sosyal mecrada ya da bir hastaya anlatırken bu terimi çok genel bir terim olarak o yüzden kullanıyoruz. Çünkü Aynen. histamin intoleransı aslında ne biliyor musunuz tıbbi terim olarak? İşte az önce bahsettiğimiz Down'unuz genetik defektiyse ya da Down'unuz az kapasitede çalışıyorsa siz histamin intoleransısınız ve hayat boyu genel hatlarıyla bir diyete ya da katı bir diyete hep devam etmeniz lazım. Dışarıdan da Down takviyesi almanız lazım anlamına geliyor belli bir seviyeye kadar. Evet. Şimdi diyelim ki bir dönemsel bir enfeksiyon, vücudunuzun inflamasyon yükünün artması, kötü beslenmeniz, kötü yaşam tarzınız, vücudunuzdaki toksin yükü buna neden oldu. İşte o terazilik. Geçici bir süre. Stres arttırdı. Bunları çözdüğünüzde zaten takır takır hepsi çözülecek. Yerine oturuyor. Mesela yanlış nefes almak, susuzluk, kronik stres, histamini arttıran en majör molekül. Yani en majör uyarı sistemi. Şimdi ben hastalara şunu söylüyorum. Psikolojik stres, emosyonel stres devam ettiği sürece histaminle alakalı hiçbir şeyi çözemezsiniz. En katı diyeti yapın. En iyi suplementleri, en iyi ilaçları alın. Vücudunuzdaki histamin o terazide, histamin kovanızı aşağı indirmeye başladığınızda Aynen. bir şeye canınızı sıkın, hop histamin artacak. Çünkü histamin vücudun acil durum molekülü. Şuradan başlıyor. Şuradan başlıyor ve bütün yolda ben şimdi bu sunumlarımı hazırlarken nefese dair Allah'ım nasıl bir mekanizma yani aslında ben çok 10 dakikada trakeostomi, perküten trakeostomi açabilen bir insanım. Hasta sıkıştığında gerçekten gerektiği durumları histamin yaratabiliyor. Yani biz çocuklarda entübasyon ölçeği olarak serçe parmağına bakarak entübasyon tüp ölçeği şey yaparız ve nefes borusunu histamin kapatabilme potansiyeline sahip ve elin kolun bağlı. Zaten yani bu yüzden nefesinizi sevin, histamininizi sevin aslında hani inmesini isteyin ve iniyor. Yani çok ilginç bir şekilde ama sistemler bir bütün aslında. Yani burada mesela işte bu anafilaksiden falan biraz bahsettiğiniz için. Şimdi histamin şu güne kadar tek bağlantısı bizim immunoglobulin E dediğimiz yani alerji kullandığımız molekülle bağlantılıydı. Çünkü biz bu histamin temelde mast sel dediğimiz hücrelerden salgılanıyor. Bundan 10-15 seneye kadar önce temelde mast sel hücrelerinin üstünde reseptörler var böyle hücrenizin üstünde. Evet. Bir molekül geliyor, mast seli uyarıyor. Mast sel de böyle boşalıyor kendini diye açıyor. İçinden moleküller çıkıyor işte alerji molekülleri, histamin molekülleri. Aynen. Dinler dediğimiz. Bunlar biraz tıbbi yani hücreyi böyle bir kese gibi düşünün. Geliyor bir uyarı sistemi, uyarıyor dışarıdan. O da kendini böyle açıyor, içeridekilerini boşaltıyor. Nar taneleri gibi. Aynen. İçinde böyle ne varsa histamin gibi birçok molekülü boşaltıyor. İnflamatuar molekülleri. Şimdi bu normalde sağlıklı bir süreç. Ve şu güne kadar 10-15 seneye kadar önce sanılıyordu ki bu mast sellerin üstünde sadece IgE dediğimiz o alerjilerle alakalı olan reseptörler var. Yani mesela işte diyoruz ya toplumda fıstık alerjisi. Yer fıstığı yedi anafilaksiye girdi. Balık yedi işte kabuklu denizleri yedi anafilaksiye girdi. Toz geldi mesela işte akciğerinde anafilaksiye girdi gibi. Bunları badem çekirdeği. Bu mast sellerin üstünde sadece immunoglobulin E reseptörü var sanıyorum. 15 sene sonra şunu buldular 15 sene önce. Ya bunun üstünde immunoglobulin G reseptörü de var arkadaş. IgA da var, kompleman da var. Ya demek ki sadece immunoglobulin E alerjileri değil, bağışıklıktaki herhangi bir inflamatuar mekanizma, başka gıda alerjileri de, gıda duyarlılıkları da, stres de, enfeksiyonlar da benim bu hücremi pıt diye açıp içindeki her şeyi boşaltabiliyormuş. Tabii. O zaman hepsi. şunu fark ettiler. Yani demek ki histamin salgılaması ya da bu mast sellerin kendini boşaltması sadece alerjiyle değil de birçok mekanizmayla olabiliyor. O zaman ben sadece buna odaklanırsam bunu tedavi edemeyeceğim. Alerjiyi vesaire. Evet. Hani bu mesela çocuğunuzda ya da sizde alerji var diye deri testi yapıyoruz ya. Mesela orada alerjilerine bakıyoruz. Ya da kandan test alıyoruz. Bu test çok kıymetli bir test. Bakın test kötü değil. Ama burada sadece biz immunoglobulin E ile alakalı yanıtlara bakıyoruz. Ama immunoglobulin G'nizin, komplemanınızın, immunoglobulin A dediğimiz mukozanızın, bağışıklığının yanıtı da var. Bunlara bakamıyorsunuz bu teste. Ve sonra diyor ki mesela hasta test yapıyor. Süt ürünlerine hiçbir şey çıkmadı deri testinizde diyor. Ama hasta süt ürünlerini bir tüketiyor. Şarıl şarıl gezi takıntısı, migren atakları falan. Ama benim testim negatif çıktı. Çünkü senin sadece
IgE testin negatif çıktı. Senin muhtemelen süt ürünlerine karşı yanıtın zaten immunoglobulin G yanıtı. Böyle ya da kompleman yanıtı. Bunların testleri de hala toplumda testler var. Ama benim bile birkaç tane test olsa da %100 güvenilir testler yok. İmmunoglobulin G4 ve G testleri evet var, bakın tekrar söylüyorum, bu testler üretilmiş testler. Ama bilim camiasının hala %100 bu deri testi gibi, şey testi gibi çok güvenilir. Kesin bu hani guideline'lara girmeli, herkes bunu yaptırmalı dediği testler değil. Bu testlerin bilim camiası tarafından kabul edilmesi için daha zamana ihtiyacı var. Survey'e ihtiyacı var. Daha çok araştırılması. Yolu ne? Hangi gıda benim vücudumda histamini arttırabilir? O alerji tetikleyebilir. Eliminasyonlar işte. Gıda günlüğü tutmak. Hangi gıdaya yanıt verdiğinizi anlamak. Şimdi histamin üreten, şimdi iki şeye dikkat edeceğiz bakın diyetlerde. O yüzden kafa karışıyor. Bir, Evet. vücudunuzda işte bu alerjiyi uyarıp onu pıt diye hücreyi boşaltan uyarıyla beraber histamin sentezlenen gıdalar var. Bir de halihazırda kendisi içinde histamin bulunan gıdalar var. Bu gıdaları da mantıken düşünün şimdi. Benim o terazide kovamın, özellikle histamin kovam dolu. Zaten vücudum böyle alev alev sorunlarla uğraşıyor. Şimdi bir de dışarıdan bakın gıdayla hali hazırda içinde histamin olan ağızdan bir gıda aldığınızda histamin yüklü. Diyor ki arkadaş senin terazin zaten ucu ucuna dengede diyor. Sen bir de o terazini kovanı dolduracak histamin içeren gıdalar tüketiyorsun diyor. Bu yüzden de kovan daha da doluyor diyor. Bakın iki mekanizma. Bu çok önemli ayrıntı çünkü çok anlaşılan. Bakın birisi vücudundaki kendi histamini sentez etmek için uyaran duyarlılığımın olabileceği gıda grubu. Diğerisi ise hali hazırda kendi içinde doğadan kaynaklanan. Mesela muz histamin içeren bir gıdadır. Bakliyatlar histamin içeren gıdalardır. Süt ürünleri histamin içeren gıdalardır. Ispanak, avokado histamin içeren gıdalardır. Bakın saydığım gıdalar sağlıksız demiyorum. Muz çok sağlıklı. Ispanak çok sağlıklı. Hani avokado çok sağlıklı. Evet. Senin o terazin eğer histamin kovasında oluysa sen bir de üstüne avokado yediğin zaman hasta diyor ki avokado yedim deli gibi kaşınıyorum. Acaba avokado alerjim mi var? Olma ihtimali var ama belki de sadece avokadonun kendi barındırdığı histaminden dolayı da alerji. Dolu üstüne eklendi. Aynen. Bu ayrıma çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunlar çok ciddi sorunlarınız varsa zaten bir diyetisyen, bir doktor kontrolünde yapılması gereken tedaviler. Çünkü histamin çok sörf istiyor. Yani biz mesela diyetisyen doktor arkadaşlara 6-8 saatlik bunun eğitimini veriyoruz kongreler dışında. Sadece girişini anlatabilmek için. Ya ben şu boyumdan daha uzun histaminle alakalı yayın okudum bunları size bu seviyede anlatabilmek için. Bu konular çok karışık. Ama şunu anlayabilirsiniz. Güzel bir gıda günlüğü tutup ya benim semptomlarım hangi gıdalardan sonra artıyor? Ve genel olarak bir histamin içeren gıdalar listesine bakabilirsiniz. Biz bunu Instagram'larda falan tabii liste Google'a baktıklarında neler histamin içeriyor diye incelesinler. Aynen. En basit yol. Burada ama birinci kural ne? Stres yönetimi. İkinci kural güzel bir uyku. Üçüncü kural nefes tekniği. Ben her hastama nefes egzersizi veriyorum. Şimdi oraya daha da çok gireceğim şeyle alakalı. Vücutta kök neden vücudunuzda histamin arttıran ne var? Ağır metal mi, toksin mi, inflamasyon mu, genetik bir sorun mu var? Bunu çözmek lazım işte şeyle alakalı. O süreçte de diyetlerin eğer genetik bir sorunuz yoksa temel mantığı ne biliyor musunuz? Ben şu beslenmeye hep hastama yaparım benzetmeyi. Şimdi siz evinizi temizliyorsunuz diyelim. Evi temizlerken siz mesela histaminden evi temizlemeye çalışıyorsunuz ya, dışarıdan kapı pencere açık bir sürü toz giriyor. Kapıdan ayakkabıyla, çamurlu ayakkabılarla insanlar giriyor. Ne oluyor? Siz temizliyorsunuz ama ev sürekli kirleniyor. Histamin diyetlerinin aslında bir tık mantığı, eğer gerçekten genetik histamin hastalığı yoksa bu. Yani ben evimdeki yükü temizlerken, o terazimde evimdeki histamini temizlerken dışarıdan histamin girmesini engellemeye ve vücudumda histamini tetikleyebilecek kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyorum ki vücut zaten uğraşıyor bunlarla. Bir de ona yük oluşturmayayım şeyle alakalı. Mesela sigara. Ya sigara hala günümüzde bir mantığa yatırtabilen var mı ya? Ya ben bir de diyorum ki en son hastaları şu ekonomide şeyle vuruyorum. Yazık günah verdiğiniz paraya yazık diyorum artık. Hem yani mesela 3 paket içerek bana nefes darlığım var diye ya da 150 kiloyla gelip ya o akciğer o kiloyu taşıyor. Yani ben büyük bir çanta taşırım. Hani o çanta benim nasıl yoruyorsa her gün üzerinde taşıdığın kilo beni bir azat et diyor, zayıfla diyor. Sana daha nasıl sinyal göndersin? Histamini tabii ki pik yaptıracak. Sen o
başak tarlası gibi salınan siliyer epiteli senin aslında aldığın toksik yükü atmak için gelen salınımı, doğal fizyolojini bozup histaminini fışkırtırsan nasıl yapabilirim ki? Yani Hastaya hep şunu söylüyorum. Yağ dokusu eşittir toksin deposu. Vücut işlemediği her şeyi yağ dokusu depolar. Yağ dokusu eşittir. Yağ dokusu kendisi östrojen sentezler. Erkeklerde işte o memenin çıkmasının nedeni o kilo aldıkça. Ya östrojen arttıkça kadınlarda östrojen dominansı, erkeklerde de zaten östrojen dominansı aslında birazcık bu testosterona baskınlığı. Östrojen dominansı eşittir histamin intoleransı sonucu. Çünkü östrojenin fazlalığı vücutta histamin reseptörlerini de arttırır. Histamin sentezini de arttırır. Uyarıyı bağlanıyor. Devam edeceksiniz histamin üretmeye. Vücut sürekli alarm durumunda. Bakın biri vücudun sakin, oh hayat güzel diye bakması var. Bir de lanet olsun savaş var diye hayatta kalması var. Histamin vücudun bu lanet olsun bir savaş var. Hani kendinizi kurtarın, sağanaklara gidin falan mantığı aslında. Ya alarm sistemi ya tam başlı başına bir alarm sistemi aslında. Mesela benim kendi kız kardeşimde Melek hiçbir alerjik öyle çok özelliği yoktu. Bir bayram günü bir alkollü bir şeylerden hafif bayram diye tatmış. Önümde kızarmaya başladı. Bir anda anafilaksi. Bir gün aradı birkaç yıl sonra sesi böyle Colombo gibi abla benim gene trakeal böyle larynx'te ödem şeklinde pat diye çabuk dedim ilk acile dal avilini prednolini yaptır. Hani hangimize ne zaman patlayacağını bilemediğimiz bir kötü piyango aslında. Mesela burada diyor ya hasta işte mesela. Hocam diyor bu diyor mesela bana bazen dokunuyor bazen dokunmuyor. İşte bu diyor ki işte sen orada kovanı doldurduğunda dokunuyor. Çünkü artık vücut diyor ki ya ne yaptın artık ya bunu da yemezsin artık diyor mesela. Yani dili olsa çatlayacak. Kızım Rüya tokat atacak yani. Pis boğazlığı bırak yapma şunu. Hani orada diyor ki artık yeter. Bana bir gıda geldi. Ne halin varsa gör diyor. İşte histamin aynen vücudum bu. Yani artık bana bir gıda geldi. Yani ne halin varsa gör. Al sana semptom. Al sana egzama. Al sana nefes darlığı. Al sana tansiyon. Nokta. Yani artık hani o dengesini bozduğunuzda vücudun bir yanıt vermesi. Yani orada o yanıtı vermezse diyor ki ben sana gününü göstermezsem sen daha bu yolda devam edersin diyor. Yani diyorum ya. Vücudun şarteli. Net söylüyorum yani şartel atıyor orada artık. Hani savunma mekanizması. Ben hastalara bana mesela bazen kliniğe geldiğinde neden ben bunları yaşıyorum diyor. Şanslısın ki bunları yaşıyorsun diyorum. Çünkü vücudun ileride bir anda her şey yolunda giderken kanser çıkacağına bunlar göstersin ki sana sağlıklı olmaya yaşatsın diyorum. Ben bazen mesela bir söz vardır. Hani hastalığına şükretmek, hani hastalığını sev diye bir söz var. Geçenlerde mesela gene histaminle alakalı takip ettiğimiz bir sedef hastası vardı. Çok yoğun histamin intoleransı vardı. 5 ay içinde sedef yok oldu. Ve hastanın dediği şuydu mesela hani bunu çok fazla hastam söylüyor ama dedi ki bir insan dedi sedef olduğu için sevinir mi dedi. Ben dedi şu anda dedi 5 ay boyunca iyileştiğim için sedef olduğum için sevindim dedi. Çünkü 5 ay içinde baktığımda yaşam kalitem arttı, daha mutluyum, daha huzurluyum, kendimi daha çok seviyorum, daha enerjiyim. Yani ben bunu yaşamasam daha 10 sene daha böyle tekeri patlak giderdim dedi mesela şeyle alakalı. Bazen o kadar iyi anlıyorum ki. Size ceza vermek için değil. Siz de o şarteli arttırıp bir şeylerin farkına varmanız için oluyor. Yoksa kimse sizi cezalandırmıyor. Vücudun seni korumaya çalışıyor aslında. Buna çok dikkat edin. Seviyor seni. Aynen. Hani hastalığını sev diyoruz da gerçekten böyle. Çünkü ben mesela bir gıda yediğimde mesela son zamanlarda yeniden ara ara mesela süt ürünleri denemesi yapıyorum. Hemen kaşınıyor. Diyorum ki süt ürünleri denedim kaşınmaya başladım. Şimdi lanet olsun süt ürünleri denemeden geçmedi demiyorum. He bak bedenim sana iyi gelmiyor diyor bu. Hani diyorum hemen mesela. Hani artık ne kadar akıllı ve duyarlı ki. Ruhunla böyle barışmak, bedeninle şeyle barışmak önemli. Yani onunla savaşmayın, barışın. Olayın özü bu. O sizin için en iyisini istiyor zaten. Ve burada nefes teknikleri, histamini dengelemekte, histamini metabolize etmekte, histaminin salgılanmasını azaltmakta çok önemli. Çünkü birincisi vagus sinirini uyarıyor. Vagus'un uyarılması vücudu sempatikten çıkartıp parasempatiye sokmak demek. Bu demek zaten o terazide vücudun alarm durumunda salgıladığı o savaş durumundan çıkartıp işte az önce dedim ya biraz sakinleş. Biz bunu halledeceğiz. Fazla histamin sentezleme. Biz bunu birazcık yoluna koyacağız sistemi. Ben parçalıyorum şurada.
ufak ufak başladım. Sen alma. Tamam ben parçalayacağım ama bak Aynen. 1,5 litreyi geçirdiğinde Heringbauer tak diyor. Zaten parasempatik. Hadi tamam. Juxtapulmoner reseptörlerle direkt Heringbauer'i uyarıyor. Yani ben böyle tabii dönüp de fizyolojisi, histolojisinin içinde kaybolunca Allah'ım ben kesip dikiyordum ama muhteşem bir şeymiş bu sistemler bütünü. Nasıl Ya unutmuşum ben olmuştum. hastalara hep ne diyorum? Her hastaya nefes egzersizi yapıyorum. Şimdi bunun bilincinde olan hastaların hepsi başlıyor ve düzenli bir şekilde bunu devam ettiriyor. Ama bazıları da şimdi bizim tıpta hep materyalist yapıya alışmışız ya. Hani ilacı al geç ya da diyete uy. Elle tutuyorsun, görüyorsun. Mekanik bir şey. Nefes olunca birazcık geri plana atıyoruz ve en çok da ne biliyor musunuz? Bedava olması. Net. Bilinçaltının şeyi. Hastaya geçen diyorum ki her aldığınız nefes başına sizden para alınsa ilk önce yapacağınız nefes tekniği olur diyorum. Şeyle alakalı. Çünkü bedava. Bak Bedava. akciğeri, Kullandığınız ilaçlar kadar etkili. akciğeri şişirip söndüren arkadaşım eğitimlerimi dinledi. Yapıyor musun diyorum trifilonu. Ya biz burundan yapıyoruz diyor. Anestezist arkadaş. Direkt eliyle görüyor. Şu kadardan şu kadara şişen akciğere bedava benzin veriliyor olsa bidonu koşar, kapar koşardın değil mi diyorum. Aa var mı benzin dağıtılan yer gideyim diyor. Yani gerçekten ben hani o küçük altın tanımlamasını yaparken kendim de farkında olmadığım için hatta anlatıyor olmasam bugün akşamüstü biraz yaptım. Ben de ihmal ederdim. Yani aslında şu topları e, yaygınlaştırmaya çabalamamın sebebi hatırlatıcı bir obje. Nefesi görselleştiriyor, materyalize ediyor dediğim gibi hani para vermiyoruz ama ya gördüğünde o üç topu ya yapmadım dur yapayım mı hatırlıyorsun aslında. Burada özellikle mesela farklı nefes teknikleri de var mesela hastaya göre. Bu trifloyla çalışmak çok etkili bir yöntem. Hastalarıma da öneriyorum zaten. Ama mesela bazen hastalar hani bunu anlamıyorlar. Şu anda herhalde stoklar tükenmiş hocam. Cem'le ne yaptıysanız artık. Dün Cem'le de yazıştık. Telefon numarası sekreterin şey yapsın üzerinde videoları olan toplardan şey yaparsın atarım ben sana. Diyafram nefesi çalışmak, dönüşümlü nefesler çalışmak, aynı Evet zamanda evet evet. kabalabatiler çalışmak şey yapmak. Hani nefes kendi içinde bir bilim dalı. Hani buna girdiğiniz zaman zaten 100-150 farklı çeşit bilimsel çalışması yapılmış nefes şekli var. Hani ve her birinin Aynen farklı öyle. faydası, farklı etkinliği var. Ya mesela bugün size az önce Rüya Hanım'a canlı yayından önce attım. Ben hala rapor dönüyorum. Hatta birazdan kapanınca hastanın da raporlara dönmeye devam edeceğim. Bekliyor. Hasta raporda yazmış mesela. Hocam diyor bu 45 günlük süreçte diyor mesela nefes tekniklerimi, meditasyonlarımı her gün yaptım. Ve bu kadar olur anca diyor. Yani ben bu kadar etkili olduğunu bilsem aylar önce başlardım diye yazmış. Rapor aynen bunu yazmış. Yani bu kadar etkili, enerjim yükseldi, psikolojim iyileşti, kendimi çok iyi hissediyorum. Ya bu kadar çok basit bir şey nasıl bu kadar etkili olabilir? Aynen rapora yazdığı cümleler. Şimdi ben de diyorum ki bunlar YouTube'dan izleyerek işte Rüya Hoca'yla şeyle takip ederek histamin konusunda birçok konuda tedavimize faydalı olabilecek noktalar. Ve şunu mesela o vagus uyarması, diyafram kasın çalışması. Ya diyorum ki gaz şişkinlik sorununuz varsa, bağırsak sorunlarınız varsa ya elinizde bedava bir güç var. Şu kostal elevasyon şaka gibi astımlı arkadaşım ben diyor enfeksiyonu atlatırken kostal elevasyon %20 akciğer kapasitesini arttırıyor. Bir de Melek geçen gün boğazımdaki gıcığı çok ilginç. Pron pozisyonu sadece pron pozisyonunda nazal nefes çalıştım. Şuradaki gıcık yok oldu. Halbuki yarım saat evvel telefonla konuşamıyordum, öksürtüyordu. Ya sadece pron hani o secde pozisyonu bitirdi. İnanılmaz bir mucize. Yani Uyku yani ben uyku mesela sorunları için işte uyku histamini, uykusuzluğunuz histamini en majör arttıran şeylerden birisi. Şimdi ben bu aynen. uyku konusunda elinde anulama biloma gibi dönüşümlü nefes Evet. teknikleri, Nodişadana. al burun dar ver gibi. Şimdi bu arada ufak bir dipnot söyleyeyim. Şimdi nefesin her şeyi kıymetli. Ağız nefesleri, trifloları çalışmak. Histamin konusunda ben bir tık daha nefesin hepsi vagusu uyarsa da bir tık daha histaminde daha etkili oldu gördüğüm iki nefes tekniğini daha çok veriyorum. Biri diyafram nefesi. Bunu da bir tık yoga usulü burundan alıp burundan veriyorum. Çünkü ağızdan vermeyi çoğu kişi beceremiyor. Şunu yapıyorlar.
burada şey yaparken histamin için çok etkili çünkü. Burundan Evet. 4 saniyede aldık diyelim. Normalde 8 saniyede bakın. Ağızdan veriyorsak bile. Sanki bir tüy dalgalanıyor gibi düşünün diyaframda. Aldık ama sen böyle huu diye yavaşça 8 saniye. Bunu ağızdan değil burundan yapmaya çalışın. Sadece şu an görsel olsun diye. 4 aldık. Dili tavana yapıştırınca. Dili yapıştırdık burundan. Bak, yavaşça gidiyor. Hasta şunu şöyle yapıyor. Bir de mesela şey, bitti zaten yani. oral flora bağlamında da hani mikrobiyom zenginliğimizi öldürme. Sadece ben bu konuda da koku konusunda dünya çapında burun nefesi üzerine çalışan KBB hocamız Aytu Hoca'yla da ben bu konuda diyaloğa geçtim. Bir gün inşallah o da bu konuyu aktarır. Sadece hani şu titreşimli nazal bırakma, taksit taksit ya da şarkı mırıldanarak burundan verme. Dünyanın seslerinden biri var ya şu. İnsanların aynen gelen. İşte o bu sadece nitrik oksit olarak bir servet olarak dönüyor vücuda. Yani ve bütün vazo aktif damar sisteminde nitrik oksitin görevlerini, fonksiyonlarını düşününce büyük bir, yani o hayat çorbasındaki büyük bir servete dönüşen o yüzden bir sonuç oluyor. O mu işte o nitrik oksit hayatın Evet, olarak mırıltılar enerjisi işte o çünkü evren muhteşem. ayrı bir şey yapıyorsunuz. İkinci nokta ise mesela Aynen öyle. yani olayın özünde aldığınızın verirken daha yavaş, daha sakin. Çünkü bakın olay ne? Vücudu alarmdan sakinleştirmeye almak. Alarmdan sakinleştirmeye yaparak alamazsınız. Bakın gözler bile hani şey yapıyor. Olay çok güzel. Sanki bir yavaş bir müzik dinliyorsunuz. Yavaşça verilecek nefes. Burada dönüşümlü nefes teknikleri var. Anuloma, viloma, Nadi Shuatthana gibi nefes teknikleri. Bunlar histaminde o daha rahatlatan, çünkü o nazal florayı özellikle orofaringisi vesaire daha iyi rahatlatan şeyler. Burada nefes tekniklerinin histamin konusundaki faydasını gördüğünüzde bırakamazsınız diyorum ya. Ya bir de gerçekten şey açısından da üzülüyorum. Bedava ya. Gerçekten bedava hani şeyde. Mesela üstüne bir meditasyonlar, birazcık esnemeler, kan dolaşımı. Müzikle, frekans, çakralara yönelik müzikler, onların ben hepsini aslında onu da bir post yapmak istiyorum. Derlemiştim de şu an şey değil. Şeyle alakalı ikinci konuysa daha bugün postlarda paylaştım. Vücudunuzda histamini arttıran stresten sonra ikinci şey susuzluk. Su içmiyorsanız gene histamin intoleransı ya da vücudunuzdaki histamini düşüremezsiniz. Yeteri kadar su içmek zorundasınız. Vücutta susuz kaldığında majör olarak o suyu dengelemek için histamin sentezlenir. Akciğer plazması büzülmeye başlar işte böyle fış diye kaslar gerilir. Kaslarınız ağrımaya başlar susuzlukta. Çünkü kaslar da böyle hani sanki bildiğiniz kuruyorsunuz işte yani hani şeyle alakalı. Burada özellikle susuzluk histamini majör sentezleyen moleküllerden birisi. Su içmezseniz yeteri kadar histamini çözemezsiniz. Ya benim bir tane hastam vardı. Çok yoğun alerji şikayetlerinden bahsediyordu ama günde 1 litre su içiyordu. Bakın hastaya sadece şunu söyledim. Tedaviyi 2 hafta sonra başla. İlaçlara ve her şeye, diyete dair. Bu 2 hafta boyunca tek ödevin günde 3 litreye yakın su içmek dedim. Yani normalde her hasta 3 litre önermiyorum ama onda da birazcık fazla vermek var. 2 hafta sonra sadece suydu. Şikayetlerim %50'si geçti hocam dedi. Sadece bakın su içerek. Geri kalan %50'sini de işte bizim asıl şikayetlerimiz dedim. Susuzluktan kalan olanı eledik. O %50'sini de not ediyoruz şimdi. Şimdi tedaviye başlayalım hadi dedim. Ben mesela bu konuda şey diyorum. İçeriğinde arpacıklar atılmış. Arpacık pilavı mı olacak, Ankara tava mı, çorbası mı olacak? Sen karar ver. Ve bunlar pilav olduğunda daha çok ağrı yapacak. Kaburga kırıklarında bile ağrı kesici sentezini arttırıyor. Nefes çalışmalarıyla su içmesi olayı çözüyor. Bazen şey oluyor mesela. Bana hep mesela sosyal medyada ben yeteri kadar su içmiyorum. Hiç de bir şikayetim yok. Hiçbir hastalığım yok. Diyorum ki birkaç soru sormaya başlıyorum. Dışkılama nasıl? Şu nasıl? Bu nasıl? İşte zaten hastanın yüzünden cilt kalitesinin kötülüğünü görüyorum zaten mesela. İşte bakın mesela parlıyor burada. O hastanın cildi böyle zaten hani yüzünden anlıyorum o susuzluğun sana neler yaptığını. Saçından anlıyorum aslında. Ama
sormaya başlıyorum. Baş ağrıları şunu bunu. İşte hafif arada baş ağrım oluyor. Evet, haftada bir dışkılıyorum. Ya Huzursuzluk. sen ölmüşsün de haberin yok yani. Bu hayat değil. Ama bunda küçük küçük rahatsızlıkların hiçbirini biz gözümüzde canlandırıp hastalık olarak saymıyoruz ya. Hani İlla pat diye gelecek. zaten. Herkesin cildi zaten kötü ya da herkes dışkılaması kötü. Hani bunları Saçı normalleştirdiğimiz dökülüyor. için de semptom yapıyoruz, atlıyoruz aslında. Burada buna da çok dikkat etmek lazım. Ve özellikle mesela histamin konusunda son zamanlarda dikkat edin, bu kadar artmasının ve bazı camiaların nedeni işte şu anda ismi lazım değil, enfeksiyonlar, gümbür gümbür histamin nedeni, pandemiler, enfeksiyonların çok yoğun olması. Direkt histamin sentezleniyor. Akciğerlerdeki o stokin fırtınanızda falan artan stokinlerden birisi de histamin işte. Bir şeyle alakalı. Aynen öyle. O yüzden Şimdi her 44 dakika 20.44'teyiz Melekçim. Tamam. Lafını böldüm. Toparlayıp istersen soruları açacağım. Burada özellikle şeye de dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi burada bir cam diyorum mesela, ben bunu kongrede bile hani böyle bir de şu anda açıklarken çok tıbbi terime girmeden açıklamaya çalışıyorum. O beni Farkındayım. ben çok şeyim. Yani bazen hastaları bile öyle bazen tıbbi terimler kullanıyormuşum ki hastalar beni hocam durun bir dakika falan diyorlar. Onu girmeden açıklamak bazen çok zor. Çok zor. Bilmem mi? Histamin konusu çok derin bir konu ve inanın çok da popülerleşecek bir konu. Ama lütfen bu yayınları dinleyin. Bu yayınları yaptıktan sonra. Şeyi de belirtsene. Hani bu bekleyen yemek onlar mesela çok güzel. Histamin artırıcı. Mesela gıdaların histamin dışında yemekler taze yenecek. Mesela bugün yaptığın yemeği akşam yaptık. En geç ertesi gün öğlen yiyebilirsin buzdolabında bekliyorsa. Hatta açıkçası onu bile önermiyorum. Ama hani bazen diyorum hasta bu sefer iş kadını öğlen ne yiyeceğim telaşına düşüyor. Diyorum ki en fazla gidebileceğin şey ertesi gün öğlen. Ondan fazla her yemek, çünkü her gıdanın bekleme ve bozulma sürecinde gıdaların üstündeki histamin artışı. Aklınızda bulunsun. İşte mesela küflenmiş bir peynirin histamin oranı beyaz peynirin 10 katıdır. Hatta ne 10 katı? 1000 katıdır şeyle alakalı. O yüzden beklemeyeceğiz. Histamin için en çok fermente olan ürünlerden uzak duracağız. Turşu, sirke gibi. Bakın turşu çok sağlıklıdır. Sirke çok sağlıklıdır ama histamin yükünüz fazlaysa turşu size kötü etki yapacaktır. Bazen hastalar diyor ya işte ben çok sağlıklı besleniyorum ama neden böyle oluyor işte. Orada bak buna bir hassasiyetim olabilir işte sözünü düşünün. Bunları gözlemleyin. Evet. Bunları öğrensinler istiyorum. Gluten histamin içermeyen ama histamin sentezleten bir moleküldür. Buna çok dikkat edin. Evet. Mesela avokado, domates, patlıcan, ıspanak gibi şeylerde, meyve ve sebzelerde çok yüksek oranda histamin var. Bakliyat direkt histamin içermeyen ama histamin sentezleten bir moleküldür özellikle. Bunun dışında da ekstradan şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bir gıda günlüğü tutun. Mesela histamin içerenlerin listesine internetten bakın. Bu gıda günlüğü varken ben de histamin içeren gıdalar mı bende daha çok sorun yaratıyor? Yoksa farklı bir gıdalardan mı etkileniyorum? Ama burada şuna dikkat edin. Hani hep net diyorum hastaya. Az önce yayının başında anlattık ya. Bazen belki gıdaya karşı yanıtınız yok. Histamin yükü yok. Ama o gıda histamin sentezletiyor olabilir. Basit bir örnek vermek istiyorum kendimden. Evet. Mesela hastam mesela şöyle elma. Elma hiç histamin içermeyen bir gıda. Ama hasta diyor ki bak elma yani ben elmayı yedikten sonra hocam o kadar kötü kaşınıyorum, o kadar kötü kaşınıyorum ki diyor. Organik elma deniyor aynısı. Hani farklı türlü elma deniyor aynısı. Yani o kişide o elma histamini vücudunda sentezleten bir elma. Belki genetik bir hassasiyet, belki farklı bir senaryo. Bazen her şeyi tıbbi zemin, bazen her şeyin neden olduğunu bulabilecek kapasitede değil tıbbi çalışmalar. Belki 10 sene sonra histamin ve mekanizmaları neyin neden vücudumuzda bazı şeylerin tetiklediğiyle alakalı daha bilimsel verilerimiz açılır da daha ayrıntılı konuşabiliriz. Ama ben bile bazen diyorum ki bazı gıdaların vücudumda neyi neden arttırdığını görüyorum. Bazen de ben bile anlam veremiyorum hani. Diyorum ki hani ne yaparsa yapsın vücuda tetikliyor mu tetikliyor. Aynen. 2-3 ay uzak dur. Bir daha dene. Unutturma gibi Reza'nın bir şeyle gastroenterolog hocayla canlı yayınında dinlemiştim. Mesela kendisinin çok gençlik yıllarında balık alerjisi olmuş, histamin tetiklemiş. Zaman içerisinde o zaten histaminin de hani H1, H2, H3'ü reseptör duyarlılığının ya şey gibi bu. Küsüzdür. Biz seninle küsüzdür. Seni gördüğümde
ay görmeyeyim derim. Ama sonra bir şeyler değişir. Ya Melekciğim gel beraber kahve içerim dersin. Hani insan insanla küsüyor, barışıyor. İşte vücut da aslında yiyeceklerle dönem dönem küsüyor ve barışıyor. Ya mesela basit bir örnek göstermek istiyorum. Bakın bunu mesela ben kendi Instagram sayfasında da çok sıklıkla söylüyorum. Bazen bazı gıdalara sadece dönemsel yanıtlar geliştirebilirsiniz. Ben de geliştiriyorum. Bu çok normal. Vücut ne oluyor? Ya basit bir bağırsak enfeksiyonu geçiriyor mesela. İshal oluyor. Tatile gidiyor. Havuza giriyor. İshal kapıyor. Yediği bir şeyden kapıyor. Vücut orada bir alarm dönemine giriyor bağırsaklar. Orada gelen geçene karşı hassasiyet geliştiriyor. Bağırsakta bir alarm durumu var işte. Arkasından bazı gıdalar duyarlılığı oluyor. Ama bağırsağı onarıyorsun. İshal, enfeksiyon geçiyor. Birazcık diyetine dikkat ediyor. Kötü gelenleri kesiyor. Nefes çalışıyor. Deniliyor. Yatıştırıyor, parçalamaya başlıyor o Aynen. yükü. Şey diye sormuşlar, histamin testi nerede yaptırabiliriz? Herkes yaptırmak zorunda değil zaten aslında. Her an tutturabilir ki vücudunuzda. Histamin kanda da dışkıda da gün içinde bile ritim değişikliği yapan bir molekül. Ben bunu bazı ağır vakalarda istiyorum. Bakın ağır vakalarda istiyorum. Şimdi ben histamin intoleransıyla alakalı ayda 50 tane hasta takip ediyorum belki de en az. Yani görüyorum. Bu 50 vakadan belki de 2 tanesine test istiyorum. Neden? Çünkü histamin intoleransı laboratuvarla tanı konabilen bir şey değil. Klinikle tanı konabilen bir şey. Çünkü kandaki histaminiz ve dışkıdan bakılan histamin testleri gün içinde değişir. Sabahla akşam ölçersiniz. Bir gün mesela akşam uykusuz kaldınız. Sabah test verdiniz. Ya da kanı verirken canınız acıdı, strese girdiniz. Gümbür gümbür histamin girecek zaten o kana. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Burada DAO'nun genetik testleri ve ağır vakalarda kanda DAO ölçümü bir anlamlı olabilir. Bakın. O önemli. Evet. Ama kanda histamin ölçümü. Bakın ben de bazı vakalardan istiyorum. Onun bazı detayları ve ayrıntıları var çünkü. Ama onun dışında hastalık takibi ve hastalık tanısı koymasında bir değeri yok. DAO'nun var. DAO ölçümü yapılabilir. DAO enziminize Evet. baktır. Ama DAO laboratuvarlarda çok iyi çıktı. Ama vücudunuzda histamini sentezleten bir sürü şey var. Terazi dengesi gene bozuldu. Gene histamin intoleransı. Yani DAO seviyeniz normal olmasına rağmen de histamin intoleransı geliştirebilirsiniz. mesela şimdi bunu söylediğinde pek çok nefes çalışmasında bilinmeyen bir şey eritrositlerdeki hani bu pentosfosfat yolunun glikoz 6 fosfat dehidrojenaz var ya, aslında nefes çalışması yapan kişilerde eğer ki glikoz 6 fosfat dehidrojenaz enzim eksiklik düzeylerinde sorun varsa pat eritrositte NADH üretilmediği için hemolize gidiyor. Çok yani aslında biz ozon yapıyoruz ya mesela o hastalarda. Ozon tedavi falan uygulatamıyoruz mesela işte. Aynen. Yani çünkü eritrositin mitokondrisi yok ve bu hemolize neden olan işte bir sürü bir listesi var ya, glikoz 6 fosfat dehidrojenaz işte baklayla hemolize olan, onun gibi aslında DAO'da işte daha çok oturmuş listeleri belki zaman içerisinde oluşturulacak bir otokoid dediğimiz bizim hormon benzeri bir molekül. Ya şimdi ben daha bugün mesela hani birçok histamin konusunda işte diyetisyenimle de konuşuyoruz. Şeyle de şey yapıyoruz. Ya bu konu işte mesela bir saatlik canlı yayında biz genel bir bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Ya o kadar derin, o kadar bilimsel zemini olan aslında ben mesela bazen bakın bunları doktorlara kongrelerde anlattığımda bile bazen kafa karışıyor işte dinlediğinde, ya ne oluyor, nelerden bahsediyoruz biz falana giriyor. Hani o derecede bilimsel zemini ve kafa karışık yapacak şeyi birazcık hani insanların anlaması için anlatarak böyle aşağılara çekmek kolay değil. Çünkü ben şu anda aklıma bir şey geliyor. Ya şimdi ben bunu şimdi nasıl anlatacaksın? Türkçe'ye nasıl çevirebilirim diye düşünüyorum. Çünkü çok bilimsel, çok ince detayı var. Çok ince detay. Mesela ben bildiğiniz hani NAT2 enzimlerinden düşün, MAO2 enzimlerine kadar şu genetik deformasyondan şu odalığa giriyor falan, o kadar H1 reseptörüne bağlandı, şunu yaptı, H4'e bağlandı, bunu yaptı falan gibi. Lokotriyenler, prostaglandinler, uyardığı diğer tetik mekanizmalar. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Şimdi bazen çıkmaz sokakta kalıyorsun. Anlatacak tümcelerin şey olmuyor. Kaydedeceğim. Son 7-8 dakikamız kaldı. Ya ben alttaki sorulardan güzel birkaç şeyleri hani insanları, herkesi bilgilendireceklere cevap vereyim. Kışlık
hazırlayarak buzluğa attığınız besinlerde şöyle bir güzel avantaj var. Hemen hazırlayıp buzluğa attıysanız sorun yok. Çünkü histamin sıcakta kaldıkça, yani sıcakta derken normal oda sıcaklığı da olsa hani kaldıkça sentezlemeye başlar. Buzdolabının üst kısmında da 20-30 dakikada bir histamin sentezi artarak devam eder. Yani bu atıyorum taze fasulye yaptınız. Yemeği dolaba koydunuz. İşte en geç ertesi gün dememin nedeni bu. Çünkü orada da histamin sentezleniyor. Ama taze fasulyeyi kavanoz yaptın ya da kavanoz değil diyelim. Buzluğa atacaksınız. Kavanozda Buzluğa attık. taze fasulyeyi yemek olarak hazırladım. Hani böyle pişirdim diyelim. En son ısıtıp hemen buzluğa attım vakumlayıp. Hemen attıysan buzluğa, buzlukta o işlem olmuyor. Çünkü -4 derecenin altında, özellikle -20'lerde o sırada -20'lerde histamin sentezleyen bakteriler işlerini yapamıyorlar. O yüzden hani taze dondurucuya koyduysanız sıkıntı yok. Eti aldınız hemen taze şekilde manavdan, kasaptan beklemeyecek. Bu dondurucuya attınız, sıkıntı yok. Ama buzdolabının üst kısmında beklettiğiniz her şeyde histamin üretmeye devam ediyor. Belki oda sıcaklığına göre daha yavaş devam ediyor ama devam ediyor. Evet. Otizm histamin ilişkisi demişler. Çok var. Aşırı var. Çok duyacaksınız ama otizm konusuna girersek içinden çıkamayız. Deli gibi var. Çıkamayız. Ve bu konuyla alakalı çok duyacaksınız ileride. Çünkü modern tıbbın çok ciddi ilgi alanını çekti histamin otizm bağlantısı. Alternatif değil yani. Modern tıbbın çekti. Histamin eliminasyonunda yasaklar listeye bakacaksınız. Sayfasında çok post var bu konularda. Melek Hoca'nın. Ben zaten etiketleyerek paylaştığımda takip etmeyen takipçilerim bakarak beslenmeyle çözebilir miyim? Maalesef, çünkü kedi alerjisi, immunoglobulin E bazlı alerjiler o hayatınız boyunca sizlerle arkadaşlar. IgE bazlı alerjilere, immunoglobulin E bazlı histamin ve birçok şeye dikkat ederek yaşam kalitenizi arttırıp bu gıda, toz, polen, kediye karşı verdiğiniz yanıtı azaltabilirsiniz. Ama asla ortadan yok olmaz. Sürekli maruziyetiniz varsa, benim çünkü kedi alerjisi olan ve kedisi olan hastalarım da var. Sizi çok iyi anlıyorum demeye çalıştığınızı. Süt ve süt ürünleri histamine neden olur çünkü gümbür gümbür histamin yapar. Çikolata kisti yapar mı? Histamini altındaki neden östrojen dominansidir çoğunlukla bu tarz insanlarda. O yüzden östrojen dominansi histamin sentezlettiği için çikolata kisti oluşuyor orada. Yani histamin orada sadece bir aracı. Kendisi değil olayın. Aklınızda bulunsun. Evet. Dışarıdan alınan histaminle içeriden alınan histamin kesinlikle aynı etkiye sahip. Sadece şöyle bir durumu var. Eğer bağırsak sağlığı iyiyse, bağırsak duvarındaki DAO enzimi, çünkü bağırsaklarınızdaki mukozanız sağlamsa oradan gümbür gümbür DAO var zaten bağırsağınızda. Eğer dışarıdan aldığınız histamin vücuda girmeden elimine edilip atılabilir. Şeyle alakalı. O yüzden gıdalar çözüm sadece belli bir seviye çözüm. İçeriden ne olduğunu çözmek çok daha kıymetli histamin da. Aslında ilişkisini anlattın zaten. Senin de daha hastaların var diye çok da böyle yoğunsun diye. Zeolit histamin tedavisinde kullanılabilir ama doktor kontrolü kullanılmalı. Çünkü zeolit histamini bazı kişilerde arttırabiliyor. Bilginiz olsun. Arttırabilir. Kışlık histamin. Valla diyorum ya, bizim kültürümüz gümbür histamin içeriyor arkadaşlar. Konserve eşittir histamin. Keşke olmasa. Aynen. Ben boğa burcuyum. Yemek yemeyi seviyorum. Dünyaya yemek için gelen insanlardanım. Turşu, sirke. Ya ben Adanalıyım. Mesela benim histamin gıdalarından tek tolere edebildiğim, yoğun bir şekilde tüketmeme rağmen şalgam. Günde yarım litre şalgam içiyorum neredeyse. Abartmıyorum size her gün. Ve vücudum artık ona bir immünizasyon mu geliştirdi? Turşu yiyorum, kaşıntıdan ölüyorum. Yarım litre şalgam içiyorum fermente olmadan. Ne güzel, ne güzel. Diyorum ki ya, Adana gelip bedenin aklı var diyorum ya. Yani biz aslında o tanımları bilmiyoruz. Ama beden bir şekilde senin yapıp yapmaman gerekenleri çok net söylüyor aslında. Sadece işte o nefese teşekkür ederken bunları dinleyip saptamak gerekiyor. Ve ben hani bütün bu histamin de dahil bulguların sonucunda vardığım noktada bu hipoksi inducible bir alfayla reseptör, ARNT reseptörüyle aslında sigorta şalteri gibi beden sana hangi sistemde yanlış yapıyorsan hop kızım Rüya nefesine teşekkür et. Bu sisteme oksijen gönder ve rahatlat bu sistemi diyor.
burası mı, burası mı, burası mı bilmiyorum. Ama netice oraya varıyor. En çözümsüz şeylerde, yani bazen çok çaresiz durumlarda bile nefes fayda ediyor. Yani ne Hocam mesela kanalda bilmiyorum. var. Bugün şunu söyledi, hani histamin, mesela birçok kişi nefes darlığı sormuş. Bir tane hastamızın geçmeyen nefes ağrıları vardı. Göğüs hastalıklarına da gittik. O da bir, hani göğüste bir sıkıntı var dedi. İlaçlar verildi ama işe yaramadı. En başından beri hasta diyorum ki bak sende histamin duyarlılığı var. Var. Hani hastayı bir türlü evet var. Bir şey farkında ama inkar ediyor. Mesela testleri yaptırdık ona. Direkt gümbür gümbür kanda, gaytada falan yoğun histamin çıktı mesela işte. Yani hani aslında o tahlilde görünce okey tamam dedi. Evet ve ben bunu yapacağım mesela, dikkat edeceğim diye. Probiyotik kullanmaya çok dikkat edin. Probiyotik, çünkü bakın probiyotiğin içindeki suçlar bağırsakta çoğalarak o probiyotik suçlar da histamin sentez edebilir. Probiyotiklerin kendisi sizin dekarboksilazla zaten histamin sentezi yapıyorlar. Hani bu mesela işte çürüme dediğimiz olay, dolapta bekleyen gıdaların ya da işte atıyorum işte o gıdaların zamanla bozulup da histamin sentezlemeye başlamaların nedeni de bu. O yüzden histamin durumlarında biz ikinci basamak tedavilerde, yani tedavi ilerledikten sonra probiyotiği devreye sokuyoruz ve o zaman verirken de histamin safe dediğimiz histamin sentezi, yani bifidobakterilerin daha ağırlıkta olduğu belli başlı özel suçları veriyoruz. O yüzden histamininizi tedavi etmeye çalışırken rastgele probiyotik kullanırsanız o probiyotikler sizi vezirden çok rezil edebilir. Dikkat edin. O yüzden hepsi bireysel ve doktor kontrolünde. Histamin üreten bakteriler kişiye özel SUJ ve SUJ kodlarıyla farklılık gösterebilir. Bunu buradan söylemek, hani aynı bakteri bence ki farklı kişide farklı otopoietik sentezlenmesine sebep olabilir. Suplementler falan da var histamin konusunda etkili olan. Quercetinleri soruyorlar, çörek otları var. İşte çok etkili çinko, magnezyum, metilasyonu desteklemek çok önemli. Ama bakın bunlar mesela quercetin, çörek otu benim histaminde çok kullandığım destekler. Ama bazen bazı hastalarda ters bile tepebildiğini görüyorum. O yüzden ben ilaç ya da suplement önermek, bunları sizden şey yapmak için değil, hani bilgimizi sakındığımı, aman bana gelin falan demek için değil tamamen. Aynen. Ay, İyilik yaparken dediğin gibi vezir yerine rezil olmayın diye kullanın demiştiniz diye, denge, çünkü hani her şeydeki o denge bozukluğu sıkıntı yaratan bir durum. Şeyleri özellikle söylemediğimizde insanlar şey gibi sanıyor. Ya bilgiyi kaçırıyor. Ya beni muayenesine çağırmaya çalışıyor. Hiç alakası yok. Olabildiği kadar size burada faydalı olmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir durum var. Mesela hastada çok ciddi gastrik reflü var. Ya da farklı bazı mekanizmasal bozuklukları var. İşte çörek otunu alıyor. O kadar kötü oluyor ki gastritini azdırıyor. Başka şeyler oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Hani bu sefer diyor ki işte orada gördüm, çörek otu kullandım, kötü oldum. Bu da olabiliyor. Yani şeyle alakalı. Mesela quercetin çok faydalı histaminde kesinlikle. Aynen öyle. Ama bazen hastalık mesela dozu doğru olmayabiliyor. Çünkü ben kimi hastayı 500 miligram, kimi hastayı 2 gram yazıyorum. Şimdi eksik dozda kullanıyor. 6 ay gördüm, kullandım ama bir işe yaramadı diyor. Belki de sana uygun dozu kullanmadın. Olabiliyor. Yani kapı kapanmıyor. Aralıktan sürekli rüzgar sızıyor. aynen. Ama bu rüzgar nereden geliyor? Ya aslında küçücük bir aralık kaldı. Ya da ben hep bunu şeyde düşünürüm. Hani bu kayma kapaklı gardıroplarda bir çekmece azıcık açıktır. Kapak kaymaz, kapanamaz. Azıcık aslında ittirirsin Buradaki çekmeceyi, kapaklar hani, kayar. bazen hani sosyal medyada çok fazla bu konuları paylaşıyorum. Hep öneriler, örneklerde bulunuyorum. Ama burada doktor kontrolü, diyetisyen kontrolü falan diye ısrar ettiğim bazı noktalarda, ağır vakalarda nedeni gerçekten bazen çok farklı oluyor. Bir de yani mesela çok ince ve detaylı bir tedaviye gerek varken sadece bir quercetin işini çözebileceğini sanıyor hasta. Çok ciddi kronik bağırsak sorunları var. Bu sefer 6 ay boyunca quercetin kullanıyor ama verdiği para boşuna gidiyor. Çünkü başka sorunlar var sende. Onları çözmeden aldığın quercetin de işe yaramayacak aslında. O yüzden histaminde temel konu stres, uyku, nefes, su. Bunlar olmadan zaten histamin genel hatlarıyla biz diye kendinizi hafiye gibi tarif etmeyin. Aynen. Adet bozukluğu da östrojen dominansını anlattıkları Aslıhan'la videoyu izleyebilirsiniz. Orada da bu konuyu, yani aslında
histamin aracı olsa da östrojen dominansının yarattığı adet Ya mesela bozuklukları ve hormonal çok basit denge bir örnek söylemek bozuklukları istiyorum. mutlak. Tiroid hastalıkları histamin nedenidir. Hı hı. Sonucu histamin olarak der. Neden? Hipotiroidi vücutta histamin sentezlenmesini uyarır. Hipertiroidi ise tam tersi olan durumsa histamin reseptörlere verdiği yanıtı Hı hı. arttırır. Reseptör sayısını arttırır. Yani hem hipertiroidi hem hipotiroidi sonu histaminle bitebilir. Şimdi ben tiroidini tedavi etmezsem doğası. Ya çok basit bir örnek göstermek istiyorum. Daha dün kontrolü vardı hastanın. Ciddi alerji ve ürtikerleri vardı. Tiroidi hep şüpheliydi bir iki tahlilinde. Ama son tahlilinde iyice bozulmaya başladı. Ultrason falan da baktık. Hashimoto tanısını net koyduk zaten. Tiroid ilacı başladık. Tak diye kaşıntıları kesindi. Al sana tiroid beyaz sistemin bağlantısı. Yani hastanın tiroidini iyileştirdiğinizde, tiroid ilacı kullandığında ve tiroid destekleri verdiğinde, bakın histamin için çörek otu, quercetinler falan değil. Tiroid tedavisi yaptım hastaya. Ama kaşıntıları gitti. Ve bak egzama ve kaşıntıları Yani- olan bir hasta bu. Yani egzamasının nedeni tiroid. Çünkü hipotiroidisinde histamin sentezini arttırdığı için, vücudunu alarm duruma soktuğu için onda da bu şekilde semptom veriyordu. Yani kök nedeni çözmek bu yüzden önemli. Mesela insülin direnci bile dolaylı yoldan bir inflamasyona neden olup histamine yapabilir. Çünkü histamin sadece bir haberci. Onun kök nedenini bulup çözmezsek diğerleri birazcık şey olarak gidiyor. Yani akıntıya karşı kürek çekmek mantığında gidiyor. O yüzden yani ileride daha da popülerleşecek. Ama anlaşılmaya da çok müsait bir Aynen. molekül. Çünkü histamin çoğunlukla aracı. Bakın sadece toplumda çok az kişinin gerçekten Aynen. Yapılıyor. Kiralık katil. Kiralık katil. Hangi mafyanın tuttuğu belli değil ama o geliyor, işini görüyor. O yüzden Kill Bill gibi. çok çok dikkat etmek Karavan gerekiyor. mı? Ama benim gerçekten hani bakın az önce saydığım çok basit gibi geliyor. Su, nefes, uyku, hani kimyasallara dikkat et, yönetime dikkat et. %50 histamin depomuz azaldı zaten. Bakın %50'si gitti zaten bunlara dikkat ederseniz. Yani vücuttaki o terazideki histamin kovanızın %50'sini bunlara dikkat ederek boşalttınız. Aynen Bundan öyle. sonra %50'si de birazcık diyet, birazcık daha altını deşerek falan şey yapacak. Ama bazen çok basit şeylerle hastalar rahatlıyor. Bunun farkına varmanızı istiyorum. Yani buradaki canlı yayın en büyük amacı da buydu. Yani çünkü çok basit şeyler, çok ince ayarlar bazen hani insan değişiyor. Nefes burada elinizde çok güvenli bir güç mesela. Nefes elden bırak. Bedava. Stres yönetimi meditasyonları, Bedava. günlük esnemeleri, mutlu olmayı Eklediniz mi? Azıcık haftada 2-3 gün egzersiz yapsalar, bol su, bol nefes, açlık bile hani yemektense apoptozu hani uyararak daha sağlıklı bir şekilde, eğer kilo varsa kilo vermeye yol açmasıyla egzersiz eklediğinde gerçekten %70-80'lere çıkan bir güç. Ve ben swap maskesinden insanların döndüğüne şahit oldum Melek. Yani bu süreç 2,5 yıllık inanılmaz vakalara tanıklık etmemi sağladı. bir şey de Çok teşekkür ediyorum ben. Aynen. Sorular bitmez. Son bir şey söyleyip olayı kapatmak istiyorum şu reseptör blokörle alakalı. Şimdi özellikle antihistaminikler, H1 ve H2 reseptör blokörü, alerji ilaçları dediğimiz ve bir de mide koruyucu reseptör ilaçlar var. Bunlar hani aslında bakarsanız temelde onu söylemek istiyorum size. Reseptör blokörleri. Reseptör bloköründen kastımız da şu. Yani bunların yaptığı, haberiniz olsun, histamin vücutta salgılandı. Kovayı taşırdı artık. Gidiyor yani. Bir yerde yanıt verecek. Burada mesela histamin salgılandı, vücutta alev alev dönüyor, dolanıyor. Bu da benim reseptörüm. Buna gelecek, böyle bağlanacak. Bunlar böyle bağlanarak bir anahtar kilit ilişkisi oluşturup bir yerde işte ciltteki histamin reseptörüne bağlanırsa kaşıntı, beyinde bağlanırsa işte atıyorum histamin sentezi artarsa beyin sisi, bağlanırsa çarpıntı, akciğerde bağlanırsa nefes darlığı yapacak. Reseptör blokörünün yaptığı, bununla bu böyle histamin geliyor buraya tam bağlanacak ya, hemen tak diye böyle araya giriyor. Bunun bağlanmasını engelliyor. Hani diyor ki burayı aldım ben, kaptım. Şey gibi düşün hani böyle neydi şu sandalye oyunu, sandalye kapmaca gibi. Hani reseptörü kapattı, bağlanmasını engelledi buraya ve vücuda biraz zaman kazandırdı. Yani ama vücutta hala burada dolaşıyor. Şimdi ilacın etkisi 8 saat sonra bitecek. İlaç gitti, hop diyor. Hemen bağlanırım ben diyor. Hani orada yani anahtarı aslında katil eve
girecek, anahtarla açacak, kilidi kapatan bir şey aslında verdiğimiz antihistaminik ilaç. 8 saat sonra ilacın etki süresi gidince kilit açıldı. Hop, katil gene girdi, anahtarı açıp O içeride yüzden terörünü antihistaminikler işte estirecek. dediğim gibi vücuda zaman kazandırırlar. Bakın, zaman kazandırıyorlar. Hani ben o yüzden bazı ağır vakalarda antihistaminik yazıyorum. Net söylüyorum size. Ama Tabii, yani antihistaminikler tedavi ancak vücuda zaman kazandırarak yapıyorlar. Ve antihistamini çok uzun süre kullanırsanız, ona Tabii bağımlı ki. hale gelirseniz o histamini parçalıyor, daha enziminiz düşüyor ve siz o ilaca daha da bağımlı hale geliyorsunuz. Ama bir müddet sonra bir antihistaminik yetmiyor, ikinciyi ekliyorlar. 2 yetmiyor, üçüncüye ekliyor. O yetmiyor, bu yetmiyor. Bu sefer 5 tane farklı ilaç kullanıyorsunuz ama hala şikayetler geçmiyor. Çünkü Ya aslında burada mesela metabolizmayı, sıvı alımını, hani o çarkın işleyişini hızlandırmak çok önemli. Benim çünkü bir yakınıma daha önce Avelox böyle anafilaksi gelişti. Birdenbire üstüme bir şeyler oluyor falan şeklinde. Yanımda Allah'tan Avil Dekort vardı. Oteldeyiz. Çaktım. 2 saat geçmeden bir tane daha çaktım. Revire götürdüm. Oksijenler. Hemen IV hidrasyon, oksijen, nefes. Ne oldu? Metabolizasyon arttı, rahatlamaya başladı. Yıkıyoruz aslında o süreçte onu. Yani burada özellikle hep şunu söylüyorum. Antihistaminik ya da bu tarz ilaçlar belli dönemlerde kişilerde kullanıyoruz. Bu yüzden ben bu ilaçlara öcü, çöp, kötü, at gözüyle bakmıyorum. Ama bu şikayetlerinizin tedavisi ve kesin çözüm yolu olduğunuzu düşünürseniz bir müddet sonra yetmediğini, bir müddet sonra sorunlar yaşadığınızı, ne yaparsanız yapın içinden çıkamadığınızı göreceksiniz. Bunlar çünkü vücuda sadece zaman kazandırıyorlar. Yani oyalıyor hani olayın özü bu. Yani tedavi etmiyor. Bunlar sadece reseptörü bloke ediyorlar. O yüzden bunun farkına vararak ilerlemenizi istiyorum. Bu ilaçlar tüy, kaka, kötü demek değil. İlaçlar gerektiğinde hayat kurtarıyor yeri geldiğinde. Hani Tabii ki hayat kurtarıyor yani. İlaçlar modern tıbbın ilaçları. Behçet hastalarıyla ilgileniyor musun diye soruları hiç sormuşlar. girmeyelim bence. Evet. Yani evet, oralara girmiyoruz. Çünkü hastalarımın dosyalarına dönmeye devam edeceğim daha. Çok teşekkür ediyorum. Ben kaydettim. Birinciyi de ikinciyi de kaydediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, başarılar. Herkes histaminine sahip çıksın.